Evet, güzelce sudan geçirip yıkadığımız mor salkımlarımızı şimdi ayıklıyoruz. Ayıklarken salkımların arka kısmının ve içindeki bu tomurcuk kısmının alınması gerekiyor. Çünkü onlar yenmiyor. Yenen kısımları yaprak kısımları. Çiçeklerin reçeli bu yüzden zordur. Çünkü tek tek yaprakları ayıklamanız gerekiyor. Mor salkımlarımızı yapraklarını güzelce temizledik ve hazırladık. Şimdi bundan sonraki aşamaya geçiyoruz. Bunu reçel yapacağız ve ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz. Bu hazırlanma, ayıklanma aşaması biraz uzun ve zor ama lezzetli bir şey elde etmek için de bunu yapmamız gerekiyordu. Mor salkım sadece Mayıs ayında çiçek açan bir sarmaşık türü ve çok kısa 10-15 gün çiçek açıp ondan sonra da dökülüp kayboluyor. Ama muhteşem bir esansı, kokusu var. Şimdi mor salkım reçeli yapmak için mor salkımın kendi suyunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi 350-400 gram kadar mor salkım yaprağı ayıkladım. 3 su bardağı kendi suyundan. Şimdi buna şeker de ekleyeceğim. Üç su bardağı su koyduğum için 3 su bardağı da şeker koyacağım. Ocağımın altını açıyorum. Ve reçelimi kaynatmaya başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi reçelimiz kaynamaya başladı. Çok güzel bir renk verdi. Ve limon tuzu ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kadar ekleseniz yeterli. Arkadaşlar zaten aroması, kokusu şu an muhteşem bir şekilde geliyor. Bu kadar kaynaması yeterli bence. Şimdi altını kapatıp soğutmaya bırakacağım. Soğutma işlemini ağzı kapalı yapmanızda fayda var. Soğuduktan sonra hem tadına bakacağız beraber hem de kavanozlara koyacağız. Evet arkadaşlar. Her şey can sıkıntısıyla başlamıştı. Daha önce size bahsettim. Ben müstakil bir evde oturuyorum. 3 katlı eski köhne bir bina. Ve etrafında da o duvarlarında bu mor salkımlar var. Sahilde denizin kıyısındaki eski evlerin duvarlarında bu mor salkımları görürsünüz. Çok güzel kokarlar. Sadece Mayıs ayında açarlar. Ve 15-20 gün açtıktan sonra da dökülüp giderler. Böyle bir çiçek bu. Ne yapabilirim diye düşündüm, araştırdım. Bundan reçel yapılabiliyormuş. Ve bugün sizinle beraber şu ana kadar reçeli yaptık. Reçelimiz muhteşem güzel kokuyor. Zannediyorum ki bunu tadan herkes bir kez daha isteyecek veya da kendisi de bunu yapmak isteyecek. Ben şimdi reçellerimi artık kavanozlara koymak istiyorum. Ondan sonra da saklayacağım. Şu an bunun kokusunu duysanız şimdiye kadar hiç duymadığım bir koku. Çiçek zaten kendi halinde çok güzel kokuyordu ama bu işlemden sonra daha da muhteşem kokmaya başladı. Sanırım bundan sonra
Sokakta gördüğüm çiçeklerden, meyvelerden ne yapılır araştırmaya devam edeceğim. Bugün yaban incirleri gördüm olmuş. Onlarla da sürpriz bir şeyler her an yapabiliriz. Arkadaşlar sizlerle beraber bugün mor salkım çiçeğinden reçel yaptık. İlerleyen günlerde yine sokak tatlarından yeni şeyler yapmaya devam edeceğiz. Lütfen kanalımızdaki eski yemek tariflerimizi izleyin, yapın. Çünkü hepsi çok kolay ve pratik tarifler. Ve yaptığınızda tecrübelerinizi bizimle lütfen paylaşın. Çünkü sizin tecrübeleriniz bizim için çok önemli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin fikir ve görüşlerinizi bize iletin. Bizimle paylaşmak istediğiniz tarifler varsa onları bizimle paylaşın. Böylelikle daha güzel şeyler yapıp beraber keyifli vakit geçirebiliriz. Afiyet olsun diyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.